Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için muhteşem lezzetli bir kurabiye tarifim var. Anne kurabiyesi lezzetinde çayın kahvenin yanına çok yakışan, üstelik uzun süre bayatlamayan sıvı yağlı ya da zeytinyağlı yapabileceğiniz şahane bir kurabiye tarifi. Fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Ben zeytinyağı ekledim. Zeytinyağınız varsa zeytinyağlı yapmanızı tavsiye ediyorum. 1,5 su bardağı toz şekeri ekliyorum. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdumuzu ekledikten sonra 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. Karbonatı tam da bu aşamada ekleyelim ki yoğurdun üzerine ekledikten sonra karıştıralım. Karbonatın acılığı gitsin. 1 çay kaşığı karbonat ekledim ve çırpıcıyla karıştırıyorum. Karışımımızı tamamladıktan sonra 1 yemek kaşığı tarçın ekliyorum. 1 adet portakalın rendesini ekliyorum. 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket toz vanilya ekliyorum. İki su bardağı un ekliyorum. Öncelikle 2 su bardağı unumu ekledikten sonra karıştırıyorum. Sonra geri kalan unumu ekliyorum. Ben bu malzeme ölçüleriyle toplamda 4 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Bu kurabiyeyi yaparken en önemli dikkat etmeniz gereken tek püf noktası kurabiye hamurunun kıvamıdır. Özellikle kurabiye hamurunun kıvamının biraz cıvık olması gerekiyor. Kesinlikle koyu kıvamlı olmaması gerekiyor. O yüzden elinize hafiften yapışan bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Ben öncelikle karıştırdım. Karıştırdıktan sonra 2 su bardağı daha unumu ekledim ve elimle yoğurdum. Çok fazla bu aşamada da yoğurmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü sıvı yağlı veya zeytinyağlı yapılan kurabiyelerin sürekli yoğrulduğu zaman daha da çok yağını salıyor ve daha da çok cıvıklaşıyor. O yüzden sadece şöyle bir hemen toparlayalım. Hamur güzel toparlandıktan sonra hemen şekil vermeye başlayalım. Bu aşamada çok fazla yoğurmayalım. Hamurumuz şöyle bir toparlandıktan sonra hemen bir test yapalım. Hamurumuzdan elimizde parçalar kopararak yuvarlanabiliyor mu? Veya elimize aldığımız zaman kolay şekil alabiliyor mu? Bakalım. Ben hamurumu şu anda 3 eşit parçaya bölüyorum. Bir parçasıyla iç harcı için hazırlık yapacağım. Bu şekilde hamurunuzun bir parçasını ayrı bir kaba koyup kuru yemişleri de içerisine koyarsanız bu yöntemle çok lezzetli kurabiye olacaktır. Şimdi ben bu parçanın üzerine kuru üzüm, kuru incir ve ceviz ekleyeceğim. Ama tabii sizler elinizin altında hangi kuru yemiş malzemeleri varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Bu 3 malzeme bu kurabiyeye çok yakışıyor. 6 adet kuru incirleri yıkadım, güzelce küçük küçük doğradım. Aynı şekilde bir küçük kase boyutunda kuru üzümleri yıkayıp süzdükten sonra ekledim. Yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde toz ceviz ekledim. Cevizleri küçük parçalar halinde çektirdim. O şekilde ekledim. Bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Kurabiyemizin iç harcını hazırlamış olalım. Şimdi kurabiye hamurumdan yumurta büyüklüğünde parça koparıyorum. Avucumun içerisinde bastırıyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşak kurabiye hamuru çok kolay şekil alabiliyor. Hemen kenarda iç harcı için hazırladığım kurabiye hamurumu da ekliyorum. Top halinde yapıp içerisine yerleştiriyorum. Elimle sıkıca hamurumu kapatıyorum. Ve avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Bu şekilde kuru üzümler veya kuru incirler dışarı çıkmayacak ve yanmamış olacaktır. İçinde olduğu zaman hamurla birlikte bütünleşiyor. Bu şekilde kurabiye hamuruma yuvarlak şekli verdikten sonra avucumun içerisiyle bastırıyorum ve hafiften oval şeklini veriyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsimi aralıklı bir şekilde diziyorum. Kurabiye hamurumuzun içerisinde hem karbonat hem de kabartma tozu olduğu için biraz yayılacaktır. Ve zeytinyağıyla yaptığımız için yayılma olacaktır. O yüzden aralarında boşluk bırakalım. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum.
Bu arada tariflerimin altına yorum yazarak ve puan vererek videoma, tarifime destek olabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Bu tarifimi denedikten sonra da yorum yapmanızı rica ediyorum. Çünkü bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır sizlerin yorumu. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 16 adet kurabiye elde ettim. Daha küçük boyutlarda yaparsanız daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiyelerime şekil verdim. İlk tepsimiz hazır. Şimdi üzeri için yumurta sarısı fırça yardımıyla sürelim. Ve toz şeker serpelim. Toz şeker dilerseniz serpmeyebilirsiniz de, ama görüntü olarak ve üst tabakası daha böyle çıtır çıtır olmasını istiyorsanız toz şekeri de serpmenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda altı üstü pişene kadar ve üzerleri kızarana kadar pişirelim. Ben yaklaşık fırınımda 15-20 dakika kadar tuttum. Ama lütfen kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Üzeri güzelce kızardıktan sonra, hafif çatlaklıklar olduktan sonra fırından alabilirsiniz. Benim kurabiyelerim gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tadı da muhteşem. Denemenizi ısrarla tavsiye edebileceğim şahane kurabiyelerden bir tanesi. Şimdi yakından sizlere iç dokusunu, kıvamını göstermek istiyorum. Dışı kıtır, içi de yumuşacık, ağızda dağılan muhteşem lezzetli bir kurabiye tarifi. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.